Herkese merhaba, ben Melike. Bugün aslında hepimizin içten içe bir özlem duyduğu ama bazen kelimelere dökemediği, bazen de yanlış anladığı bir kavramın peşine düşeceğiz. Sessiz lüks. Şu an etrafınıza bir bakın. İster içinde bulunduğunuz odaya, ister zihninizdeki o kalabalığa bakın. Her şey ne kadar gürültülü değil mi? Sosyal medya akışlarımız kocaman logolarla, buradayım diye bağıran renklerle, kimin ne kadar harcadığını kanıtlamaya çalışan bir yarışla dolu. Ama gerçek güç aslında hiç bağırmaz. Gerçek güç fısıldar. Sessiz lüks, popüler kültürün bize dayattığı o gösterişçi tüketimin karşısında duran bir kale gibi. Bir kıyafetin markasını üzerindeki logodan değil, kumaşının dökümünden, dikişin titizliğinden anlamaktır bu. Ama sadece moda mı? Hayır. Bu bir yaşam felsefesi, hatta bir wellness disiplini. Çünkü zihnimizdeki kalabalığı temizlemeden hayatımızdaki lüksü sessizleştiremeyiz. Bugün burada sadece pahalı kumaşlardan bahsetmeyeceğiz. Bir kitabın sayfaları arasındaki o kokudan, sabah içtiğiniz kahvenin seramik fincanla kurduğu temastan ve ulaşılmaz olmanın o muazzam lüksünden bahsedeceğiz. Hazırsanız derin bir nefes alalım, gürültüyü dışarıda bırakalım ve bu rafine yolculuğa başlayalım. Çünkü belki de bu videoyu açma sebebiniz tam olarak şu his. Her şey çok hızlı, her şey çok fazla, her şey çok parlak ama bir o kadar da yüzeysel. Filozof Byung-Chul Han modern dünyayı şeffaflık toplumu olarak tanımlıyor. Ve diyor ki günümüzde her şey görünür olmak zorunda. Her şey sergilenmek, teşhir edilmek ve beğeni toplamak zorunda. Ama insan ruhu bir sergi objesi değil, ruh gölgede dinlenir. Sessiz lüksün köklerine inmek isterseniz eğer sizi Japon edebiyatının en zarif kalemlerinden birine, Junichiro Tanizaki'ye götürmek istiyorum. Onun Gölgeye Övgü kitabında anlattığı bir şey var. Kendisi diyor ki biz Batılıların aksine her şeyi aydınlatmaya çalışmayız. Biz gölgenin içerisindeki saklı olan güzelliği severiz. Bir parça altın işlemesi, loş bir odada, titrek bir mum ışığında o zaman gerçek ihtişamına kavuşur. İşte sessiz lüks tam olarak budur. Her şeyi parlatmak, her şeyi spot ışıklarının altına koymak zorunda değiliz. Bir objenin, bir anın lüksü, onun ne kadar görünür olduğuyla değil, ne kadar hissedilir olduğuyla ölçülür. Günlük hayatımızda örnek vermek istiyorum. Bir akşam yemeği düşünün. Masanın üzerinde devasa parıltılı bir şamdan yerine, hafif kusurları olan ama dokunduğunuzda toprağın enerjisini hissettiğiniz seramik bir tabak olduğunu düşünün. Wabi Sabi felsefesinde olduğu gibi. Mükemmel olmayanın içindeki o yaşanmışlık gerçek lükstür. Bu noktada Netflix belgeseli Abstract The Art of Design dizisinden Ilse Crawford'ın bölümünü hatırlıyorum. Crawford tasarımı anlatırken şöyle söylüyor. Bir nesneye dokunduğunuzda onun size bir hikaye anlatmasını istersiniz. Eğer sadece pürüzsüz, kusursuz ve soğuksa o nesne sizinle konuşmaz. O sadece bir objedir. Alain de Botton, Mutluluğun Mimarisi kitabında mekanların ruhumuzla nasıl konuştuğunu anlatıyor. Sessiz lüksü yaşayan bir insan evini başkaları görsün ve hayran olsun diye tasarlamaz. Kendi ruhu o mekanda dinlenebilsin diye dekore eder. O odadaki en pahalı şey belki de hiç kimsenin fark etmeyeceği anısı sizde olan bir ahşap sehpadır. Ya da belki büyükannenizden kalan çatlamış ama hala sağlam olan bir fincandır. İşte bu entelektüel bir mülkiyet duygusudur. Burada çok önemli bir kırılma noktası var. Sessiz lüks statüyle değil anlamla ilgilenir. Modern lüks bana bak der. Sessiz lüks bana bakmak zorunda değilsin der. Bu yüzden sessiz lüks yani quiet luxury dedikleri şey moda dünyasında bej renkler ya da düz kesimler değildir. Bu zihinsel bir minimalizmdir. Bir filozof gibi yaşamak demektir. Her şeye sahip olmak istemek yerine neyin gerekli olduğunu bilmektir. Peki biz bu vizyonu günlük hayatımıza ve beslenmemize nasıl taşırız? Belki izlemişsinizdir Jiro, Dreams of Sushi belgeseli. Tokyo'nun küçük bir metro istasyonunda 10 kişilik bir restoran, Michelin yıldızlı. Dünyanın dört bir yanından gelen şefler Jiro'nun önünde diz çöküp onu izliyorlar. Ve o yaşlı ustanın sadece pirinci doğru sıcaklıkta tutabilmek için 10 yıllarını verdiğini görüyoruz. Bu bir saplantı değil, bu bir adanmışlık lüksüdür. Sessiz lüksü yaşayan bir birey için gastronomi en lüks restoranda, en pahalı restoranda en önde oturmak değildir. Gastronomi, yediği bir dilim ekmeğin hangi buğdaydan yapıldığını bilmektir. O zeytinyağının hangi bahçeden toplanıp nasıl sıkıldığını bilmektir. Tükettiğiniz şeyle kurduğunuz bilgi bağı sizi bir tüketiciden bir küratöre dönüştürür. Sabahları aceleyle
içtiğiniz o kağıt bardaktaki kahveyle çekirdeğini kendiniz öğüttüğünüz ve evin içerisinde o kaliteli kahve kokusunun yayılmasına izin verdiğiniz o müthiş ritüel arasında çok büyük bir kalite farkı vardır. Zamanı satın alamazsınız ama zamanın içerisindeki yaşadığınız o anı kaliteli hale getirebilirsiniz. İşte sessiz lüks tam olarak o yaşadığınız 5 dakikalık yavaşlama halidir. Modern dünyada bize hep daha fazlası deniyor. Ama sessiz lüksün mottosu Mimar Mies van der Rohe'nun dediği gibi less is more, yani az çoktur. Ama buradaki az yokluk anlamında değil. Buradaki az her şeyin en iyisinden bir tane olmasıdır. 10 tane kalitesiz kazanız olacağına sizi 10 yıl boyunca sıcacık tutacak, formunu kaybetmeyecek, dokunduğunuzda size kendinizi iyi hissettirecek kaliteli bir kaşmir kazağınızın olması gibi. Bu noktada yine bir Netflix belgeselinden bahsetmek istiyorum. Minimalizm. Minimalizm sahip olduklarınızı atmak değildir. Minimalizm sizi ayakta tutacak kadar az, size ilham verecek kadar çok şeye sahip olmaktır. Sessiz lüks bir tüketim biçimi değil, bir seçme biçimidir. Seçerek yaşamak, filtreleyerek yaşamak, hayatına neyi aldığını bilerek yaşamaktır. Wellness dediğimiz şey de tam olarak budur. Beden için detoks, zihin için seçicilik. Biraz da görünmez olanı konuşalım. Bilgi bugün dünyadaki en büyük ve en sessiz lükstür. Bir insanın kütüphanesindeki kitapların çeşitliliği onun ruhunun katmanlarını belirler. Entelektüel bir birikim, üzerinizdeki hiçbir kıyafetin vermeyeceği bir özgüven ve zarafet sağlar. Umberto Eco'nun 50.000 kitaptan oluşan kütüphanesinde gezenler, onun evinde aslında bir müzede değil bir bilgi laboratuvarında gezdiklerini söylüyorlar. Eco kitaplarını sergilemek için değil, onlarla birlikte yaşamak için saklıyordu. Aslında modern dünyada sessizlik başlı başına bir lüks haline geldi. Telefonunuzun bildirimlerini kapatabilmek, bir hafta sonunu hiçbir şey paylaşmadan sadece o anın keyfini yaşayarak geçirebilmek. Kimseye nerede olduğunuzu, ne yediğinizi söylemeden o anı sadece kendiniz için yaşayabilmek. İşte bu sessiz lüksün aslında en yüksek mertebesidir. Zihinsel bağımsızlık. Bu noktada yine bir belgeselden örnek vereceğim. The Mind Explained belgeselinin Mindfulness bölümünden bahsedeceğim. Orada beynimizin sürekli bir uyarana maruz kaldığında kortizol seviyemizin nasıl yükseldiği anlatılıyor. Sürekli bildirim alan bir beyin aslında savaş halinde yaşayan bir beyindir. Sessiz lüks ise bu savaşı sonlandırmaktır. Wellness vizyonumuzun kalbinde de bu yatıyor. Sağlıklı bir beden, iyi bir uyku, dingin bir zihin. Bunlar parayla sergilenecek şeyler değil, ancak yaşanacak şeylerdir. Lüks markaların logoları eskir, modası geçer. Ama rafine bir zevk ve sağlıklı bir yaşam biçimi sizinle birlikte yaşlanır ve değer kazanır. Zaman satın alınamayan tek şey. Ama bugün en pahalı şey zamanın ta kendisi. Videonun sonuna gelirken size küçük bir soru bırakmak istiyorum. Hayatınızda sadece kendinizin bildiği, hiç kimseyle paylaşmadığınız ama size kendinizi çok iyi hissettiren o şey nedir? Belki eski bir dolma kalemle yazdığınız günlüğünüz, belki sadece pazar sabahları dinlediğiniz o plak, belki de cildinize sürdüğünüz o doğal yağın kokusu. Sanılanın aksine sessiz lüksü hayatınıza dahil etmek için büyük bütçelere ihtiyacınız yok. Sadece farkındalığa ihtiyacınız var. Objelerin sizi yönetmesine izin vermeyin. Siz objeleri ve anları kürate edin. Bir şey satın alırken kendinize mutlaka şu soruyu sormanızı istiyorum. Bu alacağım şey benim hayatıma bir değer, bir doku, bir kalite katıyor mu? Yoksa sadece bir boşluğu mu dolduruyor? Bu videonun ismi Sessiz Lüks. Ama anlattığımız şey lüksün ötesinde bir varoluş biçimi. Tıpkı Epikür'ün dediği gibi. En büyük zenginlik azla yetinebilmektir. Ama Epikür bunu yokluk olarak söylemedi. O bunu özgürlük olarak söyledi. Bugün bu videoyu izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün aslında hepimiz daha derin, daha anlamlı ve daha kaliteli bir yaşama adım attık. Unutmayın, en güçlü alkışlar bittiğinde geride kalan tek şey sizin içinizde kalan o huzurlu sessizliktir. Kendinize, ruhunuza ve hayatınızdaki o zarif detaylara iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.